Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Mehmet Eser. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Sizler de Çok çok teşekkürler. Bugün çok gündemde olan bir şey konuşacağız. Meme kanserini konuşacağız hocam. Evet. Her meme kanseri tanısı alınan hasta ameliyat edilmeli mi? Meme kanserinde aslında temel tedavi cerrahidir. Eğer bir hasta, meme kanseri tanısı almış bir hasta, cerrahiye yani ameliyat şansı varsa bu erken evre olduğunu gösteriyor ve bu hasta için aslında bir şanstır. Ama maalesef her hasta bize çok erken gelmiyor. Birinci, ikinci evrede gelmiyor. Eğer dördüncü evrede ise yaygın karaciğer metastazıyla, beyin metastazıyla, akciğer metastazıyla geldiyse bu hastalar maalesef ameliyat şansını yitirmiş oluyorlar. Ama meme kanseri tanısı almış hasta birinci evrede, ikinci evrede ise öncelikle ameliyat ediyoruz. Bu onlar için aslında bir şans. Üçüncü evrede ise önce kemoterapiler, sistemik tedaviler alıyoruz, sonra ameliyat ediyoruz. Evet. Aslında meme kanseri tanısı alan hasta ne zaman ameliyat olmalıdır diye soracaktım ama biraz daha açabilir miyiz bunu, süreci en azından? Yani birinci evredeyse, sadece memesindeyse kabaca, bunu hemen ameliyat etmeyi tercih ediyoruz. Koltuk altına çok az geçmişse ve burada kanserin tipine göre genellikle yine ameliyat etmeyi önceliyoruz. Ama diyelim ki 3. evrede geldi. 3. evrede genellikle büyük kitleler olur, koltuk altı çok yoğun tutulmuş olur. O hastaları hemen ameliyat etmiyoruz. Niye ameliyat etmiyoruz? Çünkü o anda ameliyat etsek klasik bildiğimiz eski usul memeyi komple alıp koltuk altını kazımak gerekiyor. Evet. Bu hem ileride kol şişmesi gibi ciddi sonuçları olan bir yöntem, hem hasta organ kaybına uğruyor. Bunun uzun dönemde psikolojik olumsuz sonuçları da var. O yüzden 3. evrede biz istiyoruz ki önce kemoterapiyle başlayalım, sistemik tedavilerle başlayalım, kitlesini küçültelim, memesini koruyabilelim. Hastaya memesizliği yaşatmayalım. Koltuk altında yoğun lenf tutulumu varsa onları geriletelim. Kemoterapiyle koltuk altını da kazınmaktan kurtaralım. Sadece oradaki bekçi lenf bezlerini alarak sıçrama kalmış mı kalmamış mı ona bakalım. Ona göre yöntem yapıyoruz. Eğer çok az kemik metastazı varsa 4. evrede o hastalarda da meme kanseri ameliyatı şansını veriyoruz. Ama mesela eğer bir yarası yoksa, hayat konforunu etkilemiyorsa 4. evredeki yaygın karaciğer metastazı olan bir hastayı mesela ameliyat etmiyoruz. Hocam ameliyat yöntemlerini biraz açabilir miyiz? Artı onkoplastik cerrahi ne demektir? Evet, şimdi onkoplastik cerrahi demek, onkolojik prensiplerden vazgeçmeden estetik bir, sonuçta meme estetik bir organ, vücut estetiği için önemli bir organ, estetik bir sonuç almayı hedefleyen bir yöntem. Eskiden bütün hastaların, biz asistanken herkesin memesini alırdık, koltuk altını kazırdık, kolu şişebilirdi, kadın memesiz bir şekilde yaşardı. Ama sonradan zaten meme kanserinde meme koruyucu cerrahiler gelişti. Yani önce biz bu küçük kitleleri de memeyi tamamen almasak olur mu yöntemini çalışmaları yapıldı. Baktık ki kitleleri geniş sınırlara çıkartırsak, radyoterapi verirsek kişinin memesi kalıyor ama sonuçlar memeyi almışla eşdeğer. Daha sonra bunu bir tık daha geliştirdik. Diyelim ki biz ne yaparsak yapalım memeyi almamız gerekiyor. O zaman ne yapabiliriz? Memenin içini boşaltıyoruz, cildini bırakıyoruz, mümkünse meme ucunu da bırakıyoruz ki meme ucu onkolojik açıdan çok önemli bir noktadır. Çünkü süt kanallarından gelişir meme kanseri ve süt kanallarının en yoğun olduğu yerde meme başının arkasıdır. Kalın süt kanalları vardır orada. O yüzden bu onkoplastik cerrahilerde mesela memenin içini boşaltıyorsak mutlaka o meme başının altından emin olmak istiyoruz. Patoloji doktoruna ameliyatta baktırıyoruz. Burası da bir tümörel yayılım var mı yok mu diye. Emin olarak meme ucunu koruyoruz. Ama diyelim ki varsa meme ucunu feda ederek subkutan mastektomi dediğimiz yöntemle sadece cildini bırakarak da cerrahi yapabiliyoruz. En sık yaptığımız onkoplastik yöntem memenin içini boşaltıp yani subkutan mastektomi yapıp onu silikonla ya da kişinin kendi dokularıyla doldurmak. Şimdi onkoplastik cerrahi deyince geniş bir yelpaze aslında. Ameliyatların zorluğuna göre birinci düzey, ikinci düzey, üçüncü düzey ameliyat teknikleri var. En basit ameliyat tekniği nedir? Diyelim ki bir meme koruyucu cerrahi yaptık. Yani memesindeki tümöral kitleyi geniş sınırlarla çıkarttık. Orada diyelim ki bir küçük mandalina kadar boşluk kaldı. Şimdi o şekilde bırakırsak oraya önce serum olacak, sonra radyoterapi alınca orası büzüşecek, kötü bir görüntü olacak. Biz bu sonucu engellemek için ne yapıyoruz? Kişinin
memesinin içinden dokuları kaydırarak orayı dolduruyoruz. Böylece daha az bir deformasyon oluyor. Mesela en basit bir onkoplastik teknik budur. Başka bir teknik nedir? Diyelim ki hastanın memesinin cildi biraz gevşek, sarkmış. Meme başına yakın bir kitlesi var. Biz meme başı çevresinden böyle silindir şeklinde doku çıkartarak hem oradan girip tümörü çıkartıyoruz hem de o cildi diktiğiniz zaman meme toparlanmış, gerilmiş oluyor. Daha estetik bir ameliyat oluyor yani girdiği zaman. Onun dışında diyelim cilt çıkartmamız gerekirse ona göre cilt ve meme dokusunu kaydırdığımız teknikler var. Ondan sonra ikinci düzeyde genellikle replasman teknikleri var. Yani nedir? Biz çıkardığımız boşluğu ne ile doldurabiliriz? İşte en klasiği memenin içini boşaltıyoruz, silikonla dolduruyoruz. Silikonda da şöyle gelişmeler oldu. Eskiden silikonu kas altına, silikonu biz istiyoruz ki memenin cildine çok değmesin. Çünkü meme cildinde bir kanlanma bozukluğu olursa, bir enfeksiyon gelişirse direkt altta yabancı cisim. Bunu sonuçları çok kötü oluyor. Silikonu çıkartmak gerekiyor falan. Eskiden genellikle kas altına saklardık. Şimdi de genellikle yani tercih edilenlerin yöntemlerden birisi bu. Yarısını kasın altına koyup yarısını yeni çıkan yamalar var. Onlarla kapatmak gibi ama daha çok şuna gidiyor trend. Prepektoral dediğimiz kadının normal kendi anatomisi gibi. Hiç kasla uğraşmıyoruz. Eskiden kası kaldırıyorduk, altına koyuyorduk. Bu çok ağrılı oluyordu. Görüntü olarak da çok doğal bir görüntü olmuyordu. Şimdi kadının memesinin içini boşaltıyoruz. Çıkarttığımız dokunun volümünü ölçüyoruz. Ona göre bir uygun boyutta silikon koyuyoruz. Her iki memeyi simetrik hale getiriyoruz ve ciltin altına koyuyoruz. Ama bizim elimizi ne güçlendirdi? Şimdi yeni materyaller çıktı. Organik materyaller, sığır perikardından yani sığırlardan, domuzlardan elde edilen. Bunlar hücresizleştirilmiş yani immünitesi olmayan ama koruyucu malzemeler. Silikonu tamamen onunla kaplıyoruz, o şekilde koyuyoruz. O bize silikonu göğüs duvarına böyle fikse etme, tutturma şansı da veriyor. Silikonda bir kayma olmasını da önlüyor. O yüzden günümüzde daha çok prepektoral dediğimiz direkt göğüs önüne normal meme dokusunu çıkarttığımız yere silikon koyuyoruz. Üçüncü düzey teknikler daha zor teknikler ama aslında sonuçları daha iyi teknikler. Bunlar neler? Kişinin kendi dokularıyla volüm replasmanı yapmak. Yani memesinin içini boşalttık, orayı kendi dokusuyla dolduracağız. Yani karşımıza bir kadın geldiği zaman eğer bu karın altında, göbek altında böyle güzel yağlı bir cilt dokusu varsa biz bunu aslında seviniyoruz. Oradaki o kalın cilt altı yağ dokusunu damarlarıyla alıp götürüp meme içine doldurup göğüs içindeki damarlarla mikroskopik anastomozlar yaparak böylece kendi dokularıyla ameliyat yapıyoruz. Kişinin kendi dokusu olduğu zaman kanlanması daha iyi oluyor, radyoterapi alırsa daha iyi tolere ediyor. Uzun dönem sonuçları çok daha iyi ama tabii ki ağır teknikler, uzun ameliyatlar böyle kişiye özgü acaba hangi kası, hangi dokuyu alıp buraya replase edebiliriz diye değişik teknikler var. Evet. Hocam şöyle bir okumak istiyorum. Profilaktik ve mastektomi nedir? Kimlere öneriyorsunuz? Şimdi profilaktik mastektomi yani hasta kanser riski var. Kanser riski gerçekleşmeden ne yapabiliriz? Yani koruyucu cerrahi olarak ne yapabiliriz? Tabii ki burada medikal tedaviler de var. Raloksifen, tamoksifen gibi ilaçlar da kullanılabiliyor ama profilaktik mastektomi çok etkili bir yöntem. Çalışmalarda %90 üzerinde koruyuculuğu ispatlanmış olan bir yöntem. Profilaktik mastektomiyi kimlere yapıyoruz? Genellikle genetik yatkınlığı olan kişilere yapıyoruz. Bunlar meme kanserinin yaklaşık %8'de onu genetik faktörlere bağlı. Yaklaşık %20'si gibi ailesel faktörlere bağlı. Yani o ailede meme kanseri sık görülüyor ama bizim bildiğimiz bir genetik bozukluğu tespit edemiyoruz. Yaklaşık %70'i de sporadik dediğimiz, beklemediğimiz kişilerde oluyor. Profilaktik mastektomi genellikle genetik yatkınlığı olan kişilere öneriyoruz. Genetik testi kimlere yapıyoruz? Mesela 45 yaşı altında bir meme kanseri tanısı almışsa bir kadın, onda genetik test yapıyoruz. Acaba bir temelde genetik bozukluk mu var? Eğer iki memesinde birden kanser başlamışsa, hem memesinde hem yumurtalıklarında kanser başlamışsa, ailesinde erkek meme kanseri varsa bu kişilere genetik test yapıyoruz. Eğer genetik test pozitif çıkarsa onlara koruyucu cerrahi öneriyoruz. Çünkü mesela BRCA1 geni pozitif çıktı diyelim bir hastada, 75 yaşına kadar yaşarsa bu yaklaşık %85-90 olasılıkla meme kanseri olacak.
yine %80'lerde de yumurtalık kanseri olacak demektir. Biz bu kanser gerçekleşmeden istiyoruz ki bu hedef dokuyu, kanser olabilecek dokuyu çıkaralım, hastayı kurtaralım ve %90'ın üzerinde başarı elde etmiş durumdayız. Profilaktik mastektomiyi bu kişilere yapıyoruz. Bir de şu amaçla yapıyoruz, kontrlateral memeyi yapıyoruz. Yani kadın geliyor diyor ki benim bu mememde kanser var, ben artık korkuyorum. Bu mememde de kanser olmasını nasıl önleyebilirim diye. Eğer uygunsa o memeyi de boşaltıp, orayı da yani profilaktik mastektomi yapıp, içini boşaltıp silikonla ya da kendi öz dokularıyla doldurabiliyoruz. Çünkü bir kadın diyelim bir meme kanseri geçirdi, diğer memesinde tekrar bir kanser çıkma olasılığı toplumdaki diğer kadınlardan 2-3 kat daha fazla. Aslında kaygısında da haklı kadın. Ama şöyle bir şey var, diyelim ki lokal ileri bir evreyle geldi hasta bize, bu memesinde ileri bir evre meme kanseri vardı. Onunla mesela tartışıyoruz, diyoruz ki yani sizde burada bir meme, diğer memenizde bir kanser çıkması, bunun da diğer meme kanserinin daha önüne geçmesi, sizin hayatınızı tehdit etme olasılığı çok düşük. Hani yarar zarar oranını tartışarak yine de istiyorsa yapabiliyoruz ama hastalarımızı bu konuda da bilgilendiriyoruz. Hocam merak ettiğim bir şey soruyorum. Aslında izleyicimiz de merak ediyor. Risk faktörleri ne meme kanseri için? Bir de son dönemlerde çok meme protezi uygulamaları var. Meme protezi uygulamaları meme kanseri için risk oluşturur mu? Şimdi meme kanseri risk faktörleri bir kere en önemli şey kadın olmak. 100 tane kadında görülen meme kanserine karşılık bir tane erkekte görülüyor. Çünkü asıl şey hormonlarla tetiklenen bir şey meme kanseri. Kadın olmak bir risk faktörü. Erkenden adet görüp geç menopoza girmek bir risk faktörü. İşte ailede zaten genetik yatkınlık varsa çok ciddi bir risk faktörü. Doğum yapmamış olmak, emzirmemiş olmak bir risk faktörü. Çünkü meme kanseri, yani şöyle bir kadın düşünün, her ay yani erkenden diyelim ki adet başladı. Her ay kanda hormonlar yükseliyor. Bunlar memedeki hücreleri sürekli uyarıyor çoğalma yönünde. Bir kansere yatkınlık varsa tetikliyor yavaş yavaş. Diyelim ki 50 yaşında değil de 55 yaşında, 54 yaşında menopoza girdi. Uzun süre adet görecek. Arada hiç doğurmadıysa, emzirmediyse sürekli her ay maruz kalacak. Sık adet görme de buna dahil. Sık adet görmek, yani genellikle kadınların bir döngüsü vardır. O yani sık adet görmek çok şey değil, bizim risk faktörleri arasında değil ama hani düzensiz adet görmek farklı bir şey. Yoğun hormon tedavileri almak risk faktörlerinden birisi. İşte ailede olması risk faktörü. Başlıca meme kanseri risk faktörleri bunlar. Tabii ki sigara, işte mesela D vitamini eksikliğiyle uzun yıllar yaşamış olmak gibi minor risk faktörleri de var meme kanseri açısından. Şimdi silikon konusuna gelirsek, bu gerçekten halkın kafasını karıştırıcı bir şey. Şu an kullandığımız silikonlarla ilgili bir kanser riski bilinmiyor. Eskiden bir tür silikonlarda çok nadir bir tür lenfoma tespit edilmiş. O literatür bilgisi olarak halen daha yer alıyor. O malzeme zaten şu anda artık kullanılmıyor. O yüzden hani bir silikonun şu anda meme kanseri yaptığı yönünde elimizde herhangi bir şey yok. Bir delil yok. Ama tabii ki çok yoğun olarak kullanılıyor. Şu anda dünyadaki meme rekonstrüksiyonların %70'i 80'i silikonla yapılıyor zaten. Ciddi anlamda. Bir de mesela estetik amaçlı, meme büyütme amaçlı silikonlar kullanılıyor. Aslında dünyada çok ciddi bir bilgi birikimi var bu konuda, veri var ve daha da çok birikecek gibi. Ama şu ana kadar meme silikonu kesin kanser yapar ya da kanseri artırır gibi bir veri yok. Çok teşekkürler hocam değerli bilginiz için. Ayağınıza sağlık hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Mehmet Eser ile meme kanseriyle ilgili konuştuk. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de Sağlığı sundu.